Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yaz kombinlerimize boyut atlatacak o bandananın yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Şimdi bu yapmış olduğum papatya ve ayçiçeğinin pembe çiçekli halini de birlikte yapacağız. Hem çiçek yapmayı göstereceğim hem birleştirmeyi göstereceğim. Ben şöyle elimde kalan pamuk ipleri kullanmayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz kalite bir ip kullanabilirsiniz ama hafif böyle pamuk bir ip olursa duruşu daha iyi olur. Böyle esnekliği az olan bir ip olması gerekiyor. Toplamda 5 tane papatya yaparak bir tane taç elde edebiliyorsunuz. Eğer ipiniz daha kalınsa 4 tane de yapabilirsiniz veya daha kısa bir taç olarak isterseniz, bandana isterseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Ben her ikisinde 5 tane çalıştım. İlk olarak şu motifin orta kısmını yapıyoruz. Şu sarı olan kısmını yapıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yapımı ile ilgili kanalımda bir video mevcut. Ben 3,5 numara bir tığ tercih ettim. İpinizin kalınlığına göre, dediğim gibi kalan elinizdeki iplerle yapabildiğiniz için ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı farklılaştırabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başta çektiğim 3 tane zincir, bir tane ikili trabzan sayılıyor. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi başlangıç olarak şu orta kısmını, şu başlangıç olarak şurada 6 tane gruptan oluşan bir başlangıç yapacağım. Yani altıgen bir parça yapacağım aslında burada. 3 tane trabzan, yani 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 2 zincir, 1 2 3 2 zincir, 2 tane daha zincir çekiyorum. 6 tane oldu gruplarım. Sihirli halkamın ortasını kapatıyorum. Birinci 3 tane zincir yapmıştım ve 3. zincirin tepesine ipimi bağlayıp kaydırıyorum. Şu şekilde elimde altıgen bir parça olmuş oluyor. Bir zincirle sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Elimde şu şekilde bir altıgen parça olmuş oluyor. 6 tane köşesi olan parça. Şimdi ilk olarak papatya yapımını, yani çiçeğin yapımını anlatacağım. İkinci çiçeği yaparken de birleştirme kısmını anlatacağım. Birleştirme kısmı için sonradan bir işlem yapmıyorum çünkü. Şimdi şuradaki şu orta kısmını yapmış oldum. İkinci sırada da yapmış olduğumuz köşelere böyle V'ler yapacağız. Üçerli gruplarla V'ler oluşturacağız. Tığma ipi doluyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Tekrar tığma ipi dolayıp herhangi bir köşeden başlıyorum. İkili trabzanla. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine, yani köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bu şekilde görünüyor. Hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine, köşenin içerisine yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir. 1 2 3. Hiç zincir çekmiyorum arada. Sıradaki köşenin içerisine. Bütün köşeleri aynı şekilde böyle 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzanla dolduruyorum. Bu şekilde bir görüntü olmuş oluyor ikinci sırada. Şimdi ilk sıranın sonuna kadar geldim. İlk sıranın sonuna geldiğimde bu şekilde görünüyor. İlk başta yaptığım trabzana bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bu şekilde bağlandım. İpi koparmıyorum çünkü yine pembe renkle devam edeceğim. Sizin ikinci renginiz neyse o renkle devam edeceksiniz. Şimdi şu yaprak kısımlarını yapacağım ve artık şu forma, şu altıgen forma çiçek formunu vermiş olacağız bu sırada. Şimdi bağlandığımız yer bizim başlangıç noktamız, aynı zamanda bitiş noktamız olacak. Tığma ipi doluyorum. Sıradaki ilk boşluğun, sıradan gelen ilk boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine 7 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane ikili trabzan yapıyorum bu boşluğun içine. 2 tane iki köşenin arasında hiç zincir çekmemiştik ya zaten. Buradaki sıradaki ikili grubun arasına, bakın tam şuraya arasına ipimi geçiriyorum ve kaydırıyorum. Herhangi bir şekilde bir zincir, bir sık iğne yapmıyorum. Tığma ipi doladım. Hiç zincir yok. Sıradaki
İlk boşluğun tepesine 8 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın böyle çiçek formu almaya başlıyor. Şimdi batacağım yer şurası, tam ortası. İpimi kaydırdım. Biraz burada sıktırabilirsiniz. Sıradaki ilk boşluğa 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine sıradaki ara boşluğa batıyorum. Böyle çiçek formunu oluşturuyorum. Sırada araya batıyorum. Bu çiçeklerin püf noktası şu tam araya batarak birleşmeniz. Yani şuradaki şu çiçek yaprağı formunu bu araya battığımız kısımlar veriyor çünkü. Şimdi son yaprağı da yaptıktan sonra ilk başta söylemiştim zaten bizim bu başlangıç noktamız aynı zamanda bitiş noktamız diye. Şu şekildeyim ve başlangıç noktasına, başladığım noktaya batıp ipimi kaydırmayla bağlıyorum. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Bu şekilde oluyor bakın. Çiçeğim oluşmuş oldu. Şimdi ikinci çiçeği oluşturacağız. İkinci çiçeğin son yaprak kısmında nasıl birleştiriyoruz iki çiçeği onu göstereceğim. Şimdi ikinci motifin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi üçüncü sırayı yaparken ilk motifle nasıl birleştireceğiz bunu göstereceğim. Sonraki motiflerin de tamamının yapımı ve birleştirmesi aynı olacak. Şimdi birleştirdiğim noktadayım. Birleştirdiğim noktada hiçbir zincir çekmiyorum. Aynı şu diğer motifte yaptığım yaprağa geçerkenki gibi. Şimdi bu yaprağı yaparken trabzanlar yapıyordum. Toplamda 8 tane trabzan yapıyordum. Trabzanların 4 tanesini yapıyorum. Trabzanların 4 tanesini yaptım. Diğer 4 tanesini birleştirme işlemini yaptıktan sonra yapacağım. Şimdi bu iki motifi birbirine birleştireceğim. Birleştirirken şu yapmış olduğum ilk motifteki, birleştireceğim motifteki 8 tane trabzan vardı bir tane yaprak için. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzana bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum ve bağlanmış oluyorum buraya. Sonra ilk diğer yaptığım ikinci motiften devam ediyorum. Toplamda 4 tane trabzan yapmıştım. 4 tane daha trabzan yaparak ilk yaprağın birleşimini yaprağı da yaparak birleştirerek de tamamlamış oluyorum. Mantığı çok basit. İlk 4 tanesini yapıyorum. Burada yapacağım 8 tane trabzanın 4 tanesini yapıyorum. 4 tanesini yaptıktan sonra birleştireceğim çiçeğin en sondaki bu 8'li yaprağın ortasındaki yani 4. trabzana bağlanıyorum. Sadece ipi kaydırarak bağlanıyorum. Sonrasında kalan 4 taneyi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Şimdi burada yaptıktan sonra hemen iki motifin yani 2V'nin ortasına ipi kaydırarak bağlanıyorduk. Şimdi bu şekilde görünüyor. Şimdi şuraya da bir tane daha yaprak yapacağım. Yani şu yuvarlaktan 8 tane trabzanı buraya da yapacağım. Buraya yaptığım 8 tane trabzanı da şuraya bağlayacağım. Yani böyle iki tanesini yan yana bağlamış olacağım. Sonra tekrar yaprakları yapmaya devam edip bitireceğim. Burada sadece 2 tane yaprağın tepesini yaparken bu işlemi yapıyorum. Diğerlerinde de aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi ilk 4 tanesini 4 trabzan yani 8 trabzandan 4 tanesini yapalım. 2 3 4. 4 taneyi yaptıktan sonra karşılık gelen yaprak kısmının 8 taneden 4 tanesini sayıyorum. Şöyle ipi önde tutuyorum. Sayıyorum. Bakın bu kısmı biraz yavaş göstereyim. 1, 2, 3. 4 tanesini saydım. Geçirdim. Hiçbir şekilde örme yapmıyorum. Sadece ipi kaydırma yapıyorum. Şu anda bu şekilde görünüyor. Burada 4 tane var. Bağladım. Kalan 4 taneyi de buraya yapmaya devam edeceğim. 1 2 3 4. Şimdi buradaki motife eklenmiş oldum. Yani 2 tane çiçeği birleştirmiş oldum. Şimdi buradan tekrar trabzanlı grupları yapa yapa şu başlangıç noktasına kadar geleceğim. Devam edelim buradan.
Şimdi orta kısmına bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şu yuvarlaklığı vermek için. Bu şekilde görünüyor. Son 2 tanesini daha yapıp başlangıç noktasına bağlanacağım. Şimdi 2 tanesini daha yaptım. Başlangıç noktasına bağlanırken göstereyim. Aynı diğer çiçek motifinde olduğu gibi başlangıç noktası aslında bitiş noktamız aynı zamanda. O yüzden ilk başladığımız yere, yani şu V var. 2V'nin ortasında gelen boşluğa batıyorum ve ipimi kaydırıyorum. Bir tane daha burada zincir çekerek ipi kilitliyorum. 2 tane motifi ucuca eklemiş oldum. Bu ekleme işlemini son yaprak sırasında, yani çiçeği çiçek haline getirdiğimiz şu yuvarlak 8 trabzanlı kısımda yapıyoruz. Sonrasında bu ipleri temizleyince zaten şunlar gibi ucuca eklenmiş çiçekler olmuş olacak. Kordon kısmını da, bağlama kısmını da nasıl yaptığımı göstereyim. İsterseniz beyazla, isterseniz de pembeyle yapabilirsiniz. Ben şöyle bu kısmı, yani bu pembeli motifi ucunu beyazla yapmak istedim. Şimdi şuradan bağlanıyorum. Bakın şu ikisinin boşluk kısmından, yani şu kısmından tam ortasına denk gelecek yerden ipimi bağlıyorum. Bir zincirle bağlandım. Bu şekilde. Şimdi buradan sonra 30 tane zincir çekiyorum. Ben böyle şu beyaz ipi 2 kat yaptım. İsterseniz siz tek kat yaparak da yapabilirsiniz. Hani 2 kat biraz daha tok durduğu için ben 2 kat yapmayı tercih ettim. Şimdi 30 tane zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi geriye dönüyorum. Her bir zincirin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Her bir zincirin üzerine sadece birer tane sık iğne yaparak şu son ilk başladığımız kısma kadar geliyoruz. Bu şekilde görünen bir bağlama yeri oluyor. Burayı isterseniz kordon gibi yapabilirsiniz. İsterseniz direkt bir ip de bağlayabilirsiniz. Kurdele bağlayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde örgüyle daha çok bütünleştiğini düşünüyorum. Şimdi en sonuna kadar geldim. En sonuna geldiğimde şurada ilk başta başladığım iple bağlamak için şöyle bir tane zincir çekiyorum. İpi sıkıyorum. İpimi kestim. İpi kestikten sonra başlangıçta kalan ipimle burayı şöyle bir düğüm atıyorum ki sabitlensin. Bu şekilde bir ipi olmuş oluyor bandanamın. Şimdi ben burada toplamda 5'er tane çiçek yaptım. İsterseniz siz 3 tane çiçekten yapabilirsiniz. İsterseniz 2 tane çiçekten yapabilirsiniz. İsterseniz 5 tane çiçekten yapabilirsiniz. Ben şimdi 2 tane çiçeği ucuca eklemeyi gösterdim. 3. 4. 5. Kaç tane yapmak istiyorsanız o kadar çiçeği de ucuca ekleyerek aynı yöntemle birleştirebilirsiniz. Buradaki ekleme kısımlarını, bütün çiçekleri ayrı ayrı yapıp en son dikerek de yapabilirsiniz. Aynı renk iple dikerek de yapabilirsiniz. Ama ben o şekilde böyle arkasında çok fazla ip oluyor ve yani dikmesi bana zor geliyor diye açıkçası o şekilde tercih etmiyorum. Böyle birleştirerek yapmak daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden videoda da bunu da göstermek istedim. Ama eğer birleştirerek yapmak size zor geliyorsa bu şekilde motifleri ayrı ayrı yapıp en sonda dikiş yapabilirsiniz. Ben şu ip kısmını sadece bağlamalık, yani şöyle şu şekilde bağlamalık, yani şöyle bağlamaya yetecek uzunlukta yaptım. Eğer siz fiyonk olsun veya işte bağladıktan sonra saçımın yan tarafından hani omzuma doğru dökülsün şuradaki ip derseniz daha uzun da yapabilirsiniz ipi. Ben bu ipi 30 tane zincirden yaptım. Siz 50 zincir, 60 zincir istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu uzunluk sadece bağlamaya yetecek bir uzunluk olmuş oluyor. Bu şekilde bir tane bandana için toplamda 25-30 gram kadar ip yeterli oluyor. Yani hem içi hem dışı, yani şu bandananın toplam ağırlığı 25-30 gram kadar olmuş oluyor. Bu yüzden kalan artan iplerinizle çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model oldu. Yeni ip almanızı gerektirmeyecek, artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz de bir model oldu. Bandanaların duruşu bu şekilde. Hem çok kolay hem de çok kullanışlı oldu. Çocuklarınızla bile yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.